Hep birlikte asimetrik pantolon etek dikiyoruz. Kalıbımız Burada dergisinin Aralık 2021 sayısından çok beğenilen, çok sevilen bir model. Daha önce de şematik olarak bunun anlatımını yapmıştım. Model analizini ve kalıpları nasıl kullanacağınızı anlatmıştım. Ancak dikimini hiç anlatma fırsatımız olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Eğer siz de videoda izlediklerinizi teker teker uygularsanız rahatlıkla bu pantolon eteği dikebilirsiniz. İlk önce tabii ki kumaşımızı kesime hazırlayarak başlıyoruz. Kumaşımızı yıkadık ve ütüledik. Herhangi bir defosu var mı diye kontrol ettikten sonra masamızın üzerine seriyoruz ve kumaş eğriliklerini düzeltiyoruz. 4 metre bir kumaşımız var. Kalıpları yerleştirdikten sonra ne kadar kumaşımız gidecek bunu size söyleyeceğim. Kalıbımızı söylemiştik. Aralık sayısının 2021 sayısından. Geçmiş videolarımda da bu kalıbın anlatımı var. Aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Kumaşımızı tek kat serdik. Sebebine gelince modelimiz asimetrik bir model. Düz boy iplik ve diğer işaretlerimizin hepsi kalıbımızın üzerinde mevcut. Her zaman olduğu gibi kumaşımızı en ekonomik biçimde yerleştirmek için birkaç denemede yapacağız. Bakınız T cetvelle dik açılarımızı kontrol ediyoruz. Bu cetvelden mutlaka hepiniz birer tane edinmelisiniz. Dik açı dikişte ve kalıpta çok önemlidir. Tek kat serdiğimizi yeniden hatırlatayım. Asimetrik bir model olduğu için düz kumaş üzerinden anlatıyorum. Eğer desenli ve tüy yönü olan bir kumaşımız olsaydı farklı bir kalıp yerleştirme yöntemi denememiz gerekebilirdi. Kalıp açıklamalarında da sarı sayfalarda da kalıbın nasıl yerleştirileceği zaten anlatılıyor. Ancak kumaş elimize göre de değişeceğini hiçbir zaman lütfen unutmayın. Yeniden hatırlatıyorum. Geçmiş videolarımda da çok ayrıntılı olarak bu kalıbı inceledim ve anlattım. Mutlaka onları da izlemenizi öneriyorum. Hafif esnek kumaşlarla da çalışabilirsiniz ama kalıbımız esnek kumaş kalıbı değil. Müslin kumaştan da çok güzel oluyor, onu söyleyeyim. Biz normal viskonda değil, viskondan biraz kalın pantolonluk bir kumaş kullandık. Ketene benziyor. Son zamanlarda kumaş özellikleri ve içerikleri o kadar çok değişti ki kumaşların isimlerini söylerken hepimiz çok zorlanıyoruz. Bir tane ön parçamız, bir tane arka parçamız var. Ayrıca gene bir ön parçamız, bir arka parçamız var. Hepsi farklı kalıplar. Çünkü tekrar ediyorum, modelimiz asimetrik. Sağ ve sol model birbirinden farklı. Asimetrik modellerde dikkat edeceğiniz tek şey kalıbın yönünün karıştırılmamasıdır. 2,5 metre kumaş yerleştirdik şu an biz. Demek ki bu pantolon yaklaşık olarak 2,40, 2,5, 2,60 gibi çıkacaktır. Boy uzunluğunuza ve kilonuza ve beden ölçünüze göre değişecektir. Siz işinizi sağlama almak için 3 metre kumaşla başlayabilirsiniz. Eğer büyük beden ve uzun boylu iseniz. Kalıpların ön yüzleri bize bakacak şekilde 4 kalıp parçamızı da aynı şekilde yerleştirdik. Çünkü ağlar birbiriyle birleşecek. Bunu yerleştirdikten sonra ve düz boy ipliklerimizi kontrol ettikten sonra boy uzatmamızı yapıyoruz. Kalıpta yapmamışız. Boy uzatmayı da kalıbın şekline göre yapmayı unutmuyoruz. 10 santim bir uzatma yaptık. 10 santim uzatma yaptığımız halde bile 2,5 metre kumaştan bize pantolonumuz çıktı. Tekrar ediyorum, kalıpların düz yüzlerinin hepsi bize bakacak şekilde, ön yüzleri yüzümüze bakacak şekilde yerleştiririz. Birini ters, birini düz yerleştirirseniz eğer kumaşınız ters yüz olacaktır ve ziyan olacaktır. Ona çok dikkat edin. Bu videoda özellikle bunun üzerine basa basa vurgu yapacağım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 4 parçada da boy uzatması yapmamız gerekiyor. Eğer bir tanesini veya 2 tanesini unutursanız gene pantolonunuz kısa olacaktır. Pens işaretlerimizi, çıt işaretlerimizi alıyoruz. Her bir parçada, çünkü çıtların da birbirine denk gelmesi gerekiyor. Ayrıca bu kalıpta belde asimetriyi katlama işaretleri var. Onu da hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve kalıp parçalarımızın üzerine kestikten sonra kumaşın tersi mi yüzü mü diye mutlaka yazıyoruz. Yüzü yüzüne kumaşımızı
arka beden ve ön beden olacak şekilde iğneliyoruz. Pensillerimizi kapatıyoruz. Arka bedende pensimiz var, ön bedende pensimiz yok. Ön ağ ile ön ağı birleştiriyoruz. Arka ağ ile arka ağı birleştiriyoruz. Zaten kalıbımızı çıkardığımız zaman da kalıpların üzerinde ön mü arka mı olduğu yazdığı için aynı yazıları da kumaşımıza geçirdiğimiz için aklımız karışmıyor. Sistemli bir şekilde ilerlediğimiz için de işler Arap saçına dönüşmüyor. Kesim yaparken üşendiğiniz her bir ayrıntı daha sonra sizin karşınıza sorun olarak çıkacaktır. Sıra geldi kumaşımıza uygun iğne ve iplikle makine ayarlarımıza yapmaya. Bir deneme parçası üzerinde yapıyoruz. Deneme parçamız mutlaka ama mutlaka çift kat olacak. Bunu bütün videolarımda söylüyorum. Tek kat kumaş üzerinden dikiş denemesi yapılmaz. Ön, arka ve ara dikişi kontrol ediyoruz mutlaka. Sadece yüzünden dikmek bize iyi bir dikiş sonucu vermez. Yüzünü, tersini ve ara dikişi de kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi Semra Hanım ağ dikişlerini birleştiriyor. Bu videoda bize gene Semra Hanım eşlik ediyor. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim videolarımızda çok fazla emeği var. Kendisi ustalık belgesini de aldı. Artık o da bir usta öğretici. Yeniden kendisini tebrik edelim. Makine dikişini yapar yapmaz gördüğünüz gibi ara ütüsünü yapıyor. Dikiş açma ütüsü. Düz boy ipliğini kaydırmadan, esnetmeden, yüzünden ve tersinden mutlaka ara ütüsünü yapıyoruz. Burada yapılan gene bir hata var, onu söylemek istiyorum. Ütüyü o kadar çok bastırıyorsunuz ki kumaş elinizde daha dikilmeden önce eskiyor ya da o kadar çok esnetiyorsunuz ki beden büyüyor. Bu kalıpta görmüş olduğunuz asimetrik pantolonun katlama işaretlerine göre şimdi bakın bunları kalıbımızdan geçirmiştik. Kalıbımızda da hangi yöne doğru katlanacağı var. Kadın giyimi sağdan sola katlanır biliyorsunuz. Onu öyle katlayarak belden asimetrik formunu veriyoruz ve iğneliyoruz. Acemiler bu kısımda lütfen teyellesinler ve dikmeden önce ütülesinler. Böyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Arka parçada da aynısını yapacağız. Geniş parçamız dar parçamızın üzerine doğru katlanarak iğnelenecek ve teyellenecek. Böylece pantolonumuzun ana hatlarını ortaya çıkarmış olacağız. Gene bir püf noktası vermek istiyorum burada. Gördüğünüz gibi sürekli olarak masanın üzerine serili, yukarıdan kuş bakışı bakar şekilde iğnelemelerimizi yapmamız gerekiyor. Ve sürekli olarak düzelterek kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu kucağımızda yapamayız. Herhangi bir yerde koltuk üzerinde oturarak yapamayız. Mutlaka bir masa üzerinde çalışmanız gerekiyor. Masanız yoksa ve yerde çalışıyorsanız bunu bu şekilde yere sererek kontrolünüzü yapmanız gerekiyor. Pantolonumuz da yavaş yavaş zaten şeklini almaya başladı. Bundan sonrası zaten normal bildiğimiz pantolon dikişi gibi olacak. Yan dikişler ve iç ağlar birleşecek. Kemer dikişi yapılacak. Yandan fermuarlı bir pantolon olacak. Onu da hatırlatayım. Fermuar çalışması yapacağınızı da unutmayın. Şimdi katladığımız yerlerden ütülüyoruz ki işaretlerimiz kaybolmasın ve dikildiği zaman daha düzgün bir sonuç elde edelim. Tam işaretini katladığımız yerden düz boy ipliğini kaybetmeden ve esnetmeden mutlaka gene ütümüzü yapıyoruz. Bir dikiş bir ütü, bir dikiş bir ütü dikiş sınıfının mottosudur. Bunu da asla unutmayın. Şimdi sıra geldi yan dikişleri ve A dikişini birleştirmeye. Şöyle bir genel görüntüsüne elimizde bakıyoruz ve geri kalan işlemlerini yapmaya devam ediyoruz. Şimdilik gayet güzel görünüyor. Sonucu da zaten çok güzel oldu. İç A dikişinde A dikişi ile A dikişini denk getirerek ve dikişleri ikiye açarak birleştiriyoruz. Burada çıt işaretlerinin denk gelmesi çok çok önemli. Eğer çıt işaretlerini denk getirmezseniz paçalarınız dönecektir. Düz boy iplik işaretine dikkat etmiş olsanız bile. Önce overlock sonra dikiş yaptık. Dikkatinizi çekiyorum. Bu da her kumaşa göre değişir. Bazen overlockla birleştiririz. Bazen ilk önce dikişini diker daha sonra overlock çekeriz.
Bazen de ilk önce overlocklarını çekeriz. Daha sonra dikişlerini dikeriz. Bakın çıt işaretleri burada denk geldi. Önce overlock mu, sonra dikiş mi sorusunun cevabı da kumaşa ve modele göre değişecektir. Esnek kumaşlarda rahatlıkla biz overlockla birleştirme yaparken esnek olmayan kumaşlarda, dokuma kumaşlarda daha çok önce overlocklarımızı çekip daha sonra düz dikişle birleştirmeyi ve dikiş açma, ütüsü yapmayı tercih ediyoruz. Sizler de bunu tercih ederseniz sağlıklı sonuçlar elde edeceksiniz. Makinalarımızı çektik. Tekrar her dikişin üzerine dikiş açma ütümüzü yapıyoruz. Ütü yapa yapa ilerlediğimizde zaten bitmiş ütümüzü yaptığımızda da işimiz son derece kolay oluyor. Hem ara ütüsü yapmak bizim ara kontroller yapmamızı da sağlıyor. Eğer bir hatamız varsa onu da düzeltmemizi sağlıyor. Şöyle üzerimize koyup tabii ki illaki bakıyoruz ve çok beğeniyoruz. Sonra dikmeye devam ediyoruz. Sıra geldi fermuar çalışmamıza. Sağ tarafa bir gizli fermuar çalışması yapacağız. Fermuar açıklığı kadar boşluk bıraktıktan sonra yan dikişleri birleştiriyoruz. Ya da ilk önce fermuarı dikebilirsiniz. Daha sonra yan dikişleri birleştirebilirsiniz. Hangisi size daha kolay geliyorsa hepsi doğrudur, yanlış değildir. Unutmayın ki her zaman yukarıdan aşağıya doğru iğnelememiz gerekiyor. Belden aşağıya doğru, etek olsun, elbise olsun, kol olsun, ne yaparsak yapalım. Yan dikişlerimizi birleştirdik, fermuarımızı diktik ve ütümüzü yaptık. Böyle bir görüntü elde ettik. Yavaş yavaş sonuca ulaşıyoruz. Videonun başında da zaten üzerimizdeki halini gördünüz. Sıra geldi kemer çalışmasına. Kemerimizi takıp fermuarla birleştirdik biz burada. İlk önce kemeri yarım taktık. Gizli fermuarımızı yerleştirdik, diktik. Üzerine kemeri kapattık. Bununla ilgili videolarım da var. İzleyebilirsiniz onları da. Bu arada lütfen bu videoyu kaydetmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmına yazın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bütün içerik üreticileri için sizlerin destekleri çok çok önemli. Kemer çalışmamızı da bitirdikten sonra bitmiş ütümüzü ve kontrollerimizi yapıyoruz. İplerimizi temizliyoruz ki biz iplerimizi dikişin her aşamasında temizlediğimiz için hem tertemiz bir sonuç elde etmiş oluyoruz hem de ürünümüz bittikten sonra saatlerce iplik temizlemekle uğraşmıyoruz. Şimdi fermuarımızı da taktı Semra Hanım. Çok güzel bir çalışma çıkardı ortaya. Gerçekten ben çok beğendim. Bu pantolonu biz çok diktik. Instagram'da da çok paylaştık. En fazla yorum alan ve en fazla izlenen gönderilerinden biri olmuştur kendisi. Sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu dergiyi internetten alabilirsiniz. Eğer ben internette bulabilirsem mutlaka açıklamalar kısmına da derginin linkini bırakacağım. Eski bir sayı. Ama dergilerin internet sitelerinde tek tek kalıp da elde edebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz, biliyorsunuz. O şekilde de kalıba ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda temel pantolon kalıbı üzerine bu modelin pantolon etek, asimetrik pantolon etek uygulamasını da anlatmayı ve videosunu çekmeyi düşünüyorum. Pantolonumuz artık son işlerini yapıyor. Burada düz dikiş makinasıyla da birleştirebilirsiniz ama biz her zaman dikişlerin yüzden gözükmemesini tercih ettiğimiz için elimizde baskı dikişi yapıyoruz. Pantolon boyumuzu ayarladığımızı söylemeyi unuttum. Kendi boyunuza göre ayarlarsınız. Biraz uzun boy güzel oluyor. Bu pantolonda uzun ve ince kişilerde çok daha güzel duruyor. Onu da söyleyeyim. Topuklu ayakkabı ile giyildiğinde de kişiyi olduğundan daha uzun gösteren bir modeldir. El dikişleri moda tasarımını sanata dönüştürür. Bunu hiçbir zaman unutmayın ve buna üşenmeyin. Hazır gibi olmuş, sanki hazır gibi olmuş dikmişsiniz diye yorumda biz çok alıyoruz. O yorumların sebebi de işte bizim böyle teknik ve adım adım çalışmamızdır. Ayrıntılı dikiş ve kalıp aşamalarını anlattığım videoların devamını gelsin istiyorsanız eğer mutlaka bunu da yorumlar kısmına yazın lütfen. Şimdi artık mutlu sona ulaştık. Semra Hanım mutlu, biz mutluyuz. İnşallah sizler de mutlusunuzdur.
Uzun videolar oluyor ancak dikiş kısa videolarla öğrenilmez, pratik kesimle öğrenilmez. Videolarda izlediğiniz her şey iyi sonuç vermez. Bunu da hiçbir zaman unutmayınız. Dikiş sınıfı sizi çok seviyor. Dikiş sınıfı sizinle bir şeyler paylaşmayı da çok seviyor. Pantolonumuz bitti. Artık üzerimizde görme zamanı. Mutluluğumuzu da siz görüyorsunuz burada. Aylar öncesinde Instagram'da paylaşmıştık. YouTube'da paylaşmak bugüne kısmetmiş. Biraz bizim videolar geç geç ilerliyor ama sonuç çok güzel oluyor. Ben çok mutluyum. Çünkü en iyi öğreten öğrenir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Lütfen dikiş sınıfında kalın ve daima sevgiyle kalın. Hoşça kalın.